Böyle bir tane kahve aldım. 8 pound verdim. İngiltere'de kazandığınız parayla yaşar mısınız, yaşayamaz mısınız? Buna siz karar verin. İngiltere'de kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri burası. Çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Neden İngiltere oldu? Ve memnun musun şu ana kadar? Çok merak ediyorum bunu. Şimdi tabii bak fiyatlar nasıl fark etti. O güzel güzel koca koca evler 500 bin 600 bin pound'a düştü. Türkiye'ye paket tur satıyorlar. 7 gece 419 pound. Para değil. Nasıl sence İngiltere'deki eğitim sistemi? Yani hem üniversite anlamında hem çocukların geleceği anlamında. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim. %99 eminim birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Şöyle binaları nasıl korudunuz? Şunun uyumuna bakar mısın? Yani böyle filmden çekilmiş gibi Harry Potter'ın bir sahnesinin içindeyim şu anda. Deniz mahsulü, tunalı munalı sandviçler var. 3.99'a hatta gayet 7-8 pound'a karnını doldurursun şu an. Size iyi seyirler. Bana da bu anlattığım rotanın keyfini çıkaracak güzel bir gezi yapmak nasip olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, İngiltere'nin Chester kentinden herkese merhabalar. Ben Deniz Pehlivan. Birleşik Krallık turumuza Londra'dan ayrıldıktan sonra Romalıların inşa ettikleri hamamlarıyla ünlü olan Bath kentinden akabinde Galler'in başkenti Cardiff'e geçip oradan da Chester'a geldik. Bu yolculuğumda sizlere tek tek hepsini göstermiyorum. Çünkü o şehirlerde vlog yapmak için çok fazla detay yoktu. Şimdi Birleşik Krallığa Londra'dan başladık ki gezmeye. Bu Bath kenti Romalıların kurmuş olduğu sıcak su, termal sularıyla ünlü olduğu için hamamlar kenti. Şimdi biz İngiltere'den başladık. İngiltere'den Galler, bu ana karanın doğusundan İrlanda, sonra Kuzey İrlanda, akabinde İskoçya yapacağız. Sonra Bath'e geldikten sonra dedik ki artık Galler'e geçelim. Galler'de konaklayalım. Çok güzel bir yerde kaldık ve Galler'i de başkenti Cardiff'te gezdik. Ben Cardiff'e de daha önce gelmiştim. Gerçekten hani yaşamalık yerler burada. Çok böyle size göstereceğim, vlog yapacağım detaylar yok. Yani sürekli gidip de abi sen burada mı yaşıyorsun dönerci bulup onunla röportaj yapmayı da sevmiyorum. Birazcık gezerek, göstererek bir hikayesi olsun istiyorum. Velhasıl kelam bugün Chester'a geldik. Chester'da yine Romalıların, lejyonların kurmuş olduğu bir kent. 2000 yıllık yaklaşık olarak ve özellikle zamanındaki İskoç saldırılarından korunmak için kurulmuş bir tarihi şehirleri. O yüzden burada gezecek, görecek çok güzel şeyler var. Buradan Liverpool'a götüreceğim sizi. Akabinde de yarın İrlanda'ya geçiyoruz. Hadi bakalım, size iyi seyirler. Bana da bu anlattığım rotanın keyfini çıkaracak güzel bir gezi yapmak nasip olsun. Şehrin girişinde sizi böyle Romalılardan kalan surlar karşılıyor. Böyle etrafında bilmem ne nehri vardı, ismini unuttum. Böyle kanallarla etrafını dönüyor ve ana antik kentin içerisine giriyorum şu anda. Bunlar da onların meşhur Romalıların kapıları. Lejyonlar 5000 kişiden oluşurmuş Romalılar zamanında ve böyle dünyanın dört bir yanında düşünün. O kadar büyük bir Roma İmparatorluğundan bahsediyoruz ki bir yanı Suudi Arabistan'a kadar gidiyor, bir yanı bizim Güneydoğu'ya kadar geliyor, bir yanı Birleşik Krallığa kadar ki bir alanı kaplıyor. İşte bu düzenli asker sistemini kurmak için aldıkları en büyük önlemmiş. İşte orduyu da bu şekilde dünyanın dört bir yanına dağıtırken lejyonlar şeklinde dağıtıp sonra savaş bittiğinde oradaki lejyonları o kenti kurmaları, yönetmeleri ve yaşamaları için yönlendiriyormuş Roma yönetimi. Buraya geldiğimizde de ilk durağımız pek tabii ki buradaki surları gezerek şehri tepeden görmek olacak. Size de şimdi göstereceğim. Bir de şunlar çok güzel değil mi ya? Yani yol boyunca her yerde zaten bu tuğladan yapılmış evleri görüyorsun. Aynı Harry Potter film seti gibi. Böyle küçücük küçücük evler, geniş bahçeler, arabalarını park ettikleri küçük alanlar. Şunu gördüğünüzde Birleşik Krallığa geldiğinizi anlarsınız. Surların etrafında yürüyorum ve çok güzel ya. Hava o kadar iyi ki şu anda. Böyle baharın bütün güzelliklerini hissediyorum şu an havada. Tertemiz, bakar mısınız? Pırıl pırıl. Ve İngiltere genel olarak yatay mimarinin hakim olduğu bir yer, biliyor musunuz? Ülkenin en büyük başkenti Londra. 8 milyon kişi yaşıyor ama diğer kentlerin hepsi 300-500 bin kişi. Yani insanlar kırsallarda yaşıyor burada ve 80 milyonluk bir ülke, evet. Yolda gelirken bir şeyi fark ettim. Her yerde boş bir arazi var, biliyor musunuz?
Her yerde tarım yapıyorlar, hayvancılık var, köylerde yaşamlar var. Hatta Google'dan girip bakarsanız İngiltere'deki pub kültürüne bir bakın. Haritası vardır. Ülkenin her yerinde pub var. Çünkü insanlar kırsalda yaşadıkları için bizdeki kahvehane gibi düşünebilirseniz sosyalleşmeye bu publara geliyorlar. O pub kültürü de zaten onlar için hem yemek yiyip hem sohbet edip hem içki içebildikleri bir yer ve çocuklarınızla da pub'a gidebilirsiniz. Sonuçta bir restoran ve bunu kırsala doğru geldikçe net bir şekilde sebebini daha iyi anlıyorsun. Size çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Abi şu eve bakar mısınız? O kadar güzel ki yani böyle filmden çekilmiş gibi Harry Potter'ın bir sahnesinin içindeyim şu anda. Bacaları, pencereleri, tuğlaların şu deseni, kendine böyle ait butik bir bahçesi. En çok şu tasarımda evleri beğendim buraları gezerken. Güzel. Yani şehre giriş çok güzeldi. Abi ben buralara daha önceden geldim. O yüzden vloglar yapmadım. Dünyanın dört bir yanına gittim, size vloglar yapmadım. Yani ben son 2 yıldır ciddi, 3 yıldır ciddi olarak videolar yapıyorum. Ve şunu fark ettim. Gerçekten video yaparken gezmekle bireysel gezmek arasında fark var. Şu an birazcık daha size ne gösterebileceğime dair içinden şehirleri seçiyorum. Mesela Bath'e gittiğimde size bir vlog yapmama gerek yoktu. Çünkü çok küçük, minik bir yer ve albeni anlamında izleyeceğiniz bir şey yok. Ama bu bölümü niye yapıyorum? Hem buradan size güzel bir eski kenti göstermek istiyorum. Aynı zamanda Liverpool'u göstermek istiyorum. Akabinde de İrlanda'ya nasıl gideceğimizi göstermek istiyorum. Acıktım. Şehrin merkezine doğru gidip bir şeyler yiyelim hadi. Birazdan gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sizlere bu videomun sponsoru Udu'dan bahsetmek istiyorum. Udu günlük birçok iş aktivitelerinizi yönetebileceğiniz bir yazılım. Web sitesi oluşturucusu, e-ticaret, üretim, muhasebe ve daha fazlasını içeren 45'ten fazla entegre uygulamaya sahip. En güzeli de Udu ile ilk uygulama ücretsiz. Mesela kendi işiniz için bir web sitesi kurup dünyayı özgürce gezerek bu web siteniz üzerinden işinizi yönetmek ister misiniz? İşte Udu'da dilerseniz 4 adımda çok hızlı bir şekilde dilediğiniz taslak ve tasarımda web sitenizi kurup hazır taslaklardan dilediğinizi seçip hemen kendi işiniz için web sitenizi ya da blogunuzu kurup başlayabilirsiniz. Udu'da aslında birden çok işinizi yönetebilirsiniz ama ben sizlere kendi alanım olan web sitesi özelinde örnek verdim. Dilerseniz e-ticaret, muhasebe, pazarlama, satış, planlama gibi alanlarda daha birçok küçük ya da büyük işletme için bahsettiğim birçok işinizi Udu'da yönetebilirsiniz. İşte en güzeli Udu'da birçok iş paketini ücretsiz bir şekilde deneyebilir, inceleyebilir. Hatta bir tanesini ücretsiz olarak kurarak hemen canlıya alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Mesela bir web sitesi kuralım. Çok hızlı bir şekilde web sitemizi hazır tasarımlardan kurup canlıya alabiliyoruz. En güzeli de kişiselleştirilmiş web sitesi ismini ücretsiz alıp bir yıl boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kurmuş olduğunuz web sitesi için sınırsız hosting ve destek hizmetini de yine Udu'dan alabiliyorsunuz. Özellikle hosting hizmetini ücretsiz alabileceğiniz nadir uygulamalardan bir tanesi Udu. İşte Udu'nun bütün bu özelliklerini inceleyebileceğiniz tüm detaylara açıklamaya bıraktığım bağlantıdan bakabilirsiniz. Hadi gelin gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Hemen surların içerisinde böyle devasa her yer yaptıkları gibi bir katedral yapmışlar. Bu havayı da anlamıyorum arkadaş ya. Bir açıyor, bir kapatıyor, bir yağıyor. Hani bir kar yağarsa artık diyeceğim ki tamam 4 mevsimi gördük. Standart İngiltere'nin kafası karışık havası bak. Yine kapatıyor şu anda. Hani niye diyorum biliyor musun? Güneşli olduğunda görsel daha güzel oluyor. Siz daha iyi televizyonlarınızı, telefonlarınızı görebilirsiniz. Cam gibi çıkar. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim. %99 eminim birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Eğer ki Birleşik Krallık vizesi alırsanız, neydi Birleşik Krallık ülkeleri? İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda. Bu vizeyle İrlanda'ya da gidebiliyorsun. Ama Birleşik Krallık vizen varsa direkt olarak ilk defa giriş yapacaksan Birleşik Krallık ülkelerine, İrlanda'ya uçarsan havalimanında seni uçağa almazlar. Kural da şu: Birleşik Krallık vizesini aldıktan sonra bu saydığım diğer 4 ülkeye bir kere giriş yapacaksın. Ondan sonra İrlanda'ya uçabilirsin diyorlar. Bunu Instagram'da birkaç kez gördüm, denk geldiğim için söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Vizeniz yanmaz ama uçak biletiniz yanar. Bunu bir yere not alın. Hani şey var ya, Harry Potter'da Harry'yi alışveriş yapmaya götürüyorlar. Sihirbaz
bir tane çarşının içine götürüyor. Orundaki sahneyi sanki burada çekmişler gibi hissettim. O kadar hissettirdi ki şuradan bir meydana görelim tepeden. Vay. Güzel yer ya, gerçekten iyi korumuşlar, baksana. Burası ana caddesi. Yukarıdan böyle bir kemerin üstünden caddeyi görebiliyorsun. Şu şeyleri çok beğendim. Ahşap tasarımlı siyah ve beyaz dokusu çok güzel olmuş. İsviçre'deki evlere benziyor. Az önce size gösterdiğim kemerin olduğu yer şurası. Şurası da belediye binası. Bunun önünden her yerde olur böyle güzel belediye binaları İngiltere'de. Yani özellikle Romalıların oluşturduğu kentlerde böyle güzel kalan yapılar varsa ya da restore edilmiş, replikası yapılmış haliyle görebilirsiniz. Bu da onlardan biriydi. Bu caddeden aşağıya doğru yürüyeceğim. Bildiğiniz burası onların İstiklal Caddesi. Vay, Liverpool'a yaklaştık ya. Buradan 45 dakika falan, oraya da akşam gideriz. Liverpool'un store'u var. Bir bakalım, gelin hadi. Neler varmış içeride, erkekler özellikle merak edeceklerdir. Bu formalar 80 pound'a falan satıyorlar bak. Şu standart formaları da 80 pound. Bir gün böyle zaten maça gelmek istiyorum. Dalaman'dan buraya, İngiltere'ye çok direkt uçak var ve o kadar uygun ki. Gidiş dönüş 100-120 pound falan. Böyle gelip maça gidip hazır vizem varken de sonra geri dönmeyi düşünüyorum. Şunlar da imzalılar galiba. 300 poundmuş. Alisson Becker'in, Luis Diaz'ın. Şurada imzalı bir tane formalar var. Birkaç tane futbolcunun imzalı bir forma var. Bunların hepsini satıyorlar, güzel. You will never walk alone diyen Liverpool'lu genç çocuklar vardı kapıdan giren ve hepsi böyle sarı sarı saçlı. Bunu niye söylüyorum? Londra'da neredeyse hiç İngiliz görmüyordum. Hatırlıyor musunuz? Size bunu söylüyordum ilk bölümlerde. Kırsala geldikçe İngilizleri görmeye başladık. Çünkü Londra hem çok pahalı hem özellikle kozmopolit bir kent olduğu için zengin zümrelerin yaşayacağı bir mahalleler bölgesine dönüşmüş. Gerçek anlamda buranın yerlisi insanlar şehrin dışına, kırsala gitmek zorunda kalmışlar. O yüzden Liverpool, İşte Manchester gibi böyle bildiğimiz futbol takımlarıyla olan kentlerin bile nüfusları videonun başında söylediğim gibi 300-500 bin kişi falanmış. Öyle milyon üstü olan bildiğim kadarıyla bir tek Londra var. Şöyle trafiğe kapatılmış sokakları, şöyle binaları nasıl korudunuz? Şunun uyumuna bakar mısın? En çok buna özeniyorum, biliyor musunuz arkadaşlar? Yani biz şehirlerimizi resmen talan ettik. Bak adam kaç yüzyıllık belki de binayı aynı şekilde diğer binalarla uyum içerisinde ne güzel korumayı başarmış. Avrupa'da en güzel şey bence bu işte. Bazı şeyleri çok iyi korumayı öğrenmişler. Bence biz hala öğrenemedik. Aksine katletmek için de elimizden geleni ne yazık ki yapıyoruz. İngiltere'ye geldiğimden beri size hep bir öğlen yemeğinde sandviç kahve keyfi yapayım, göstereyim diyordum. Ama hiç göstermek nasip olmadı. O yüzden bugün gösterelim bakalım. Prede Manger'a geldim arkadaşlar. Böyle her yerde var bunlardan. Yüzlerce, binlerce belki şubeleri var. Bildiğiniz kafe. Ama öyle çok zincirleri var ki bazen aynı sokakta 3-4 farklı şubesini görebiliyorsun. Ve işin en ilginci, şöyle güzel bak, deniz mahsulü, tunalı munalı sandviçler var. 3.99'a, hatta Pret kartın varsa 3.19'a alıyorsun bak sadece. Burada da yine farklı sandviçler var. Somonlusu var, avokadolu tavuklusu var. Bu da tavukluymuş. Bak bu chicken pesto, tavuk pestolu. Şurada falafel salataları var. O mesela 5 pound. Vallahi İngiltere'de gayet 7-8 pound'a karnını doldurursun. Şurası sıcaklar yeri. Bu makarna cheese'miş mesela, peynir. Bu da peynirli bir şey. Şu falafeli sıcak bir wrap haline getirmiş. Onun da fiyatı 5.80 mesela. Sular da her yerde neredeyse 1 pound'a falan geliyor. Aklınızda bulunsun. Böyle geldiğinizde şuradan da kahvenizi söylüyorsunuz. Şimdi bir de kahve alırım. 7-8 pound'a kırarız. Kocaman bir sandviç. Şöyle bir tane kahve aldım. 8 pound verdim. Aylık en az 2000 pound kazandığınızı düşünün. Her gün bundan bir öğün yeseniz bile 30 günde 240 pound ödersiniz. Yani kiraların çok yüksek olması dışında İngiltere'de kazandığınız parayla yaşar mısınız, yaşayamaz mısınız? Buna siz karar verin. Ama bu kadar insan buralara gelip göç ediyorsa ki Türkiye'den 600 bin kişinin İngiltere Birleşik Krallık yaşadığı düşünülüyor ki ben Instagram bir hayalin peşinde de az önce paylaşım yaptım. Oradan da bakarsınız. İngiltere'ye geliyorum dedim, yüzlerce insan yazdı. Demek ki bu kadar insan, bir şey var ki satın alma gücü anlamında ve mutluluk anlamında ya da başka sebeplerden dolayı buraya geliyor. Böyle de bir bağlamış olayım. Ya bunun somonlusu da vardı, ondan yok bulamadım.
Ben asıl onu seviyorum. Artık bununla idare edeceğiz. Ne yapacağım toprağım? Çok güzel. Ekmeği de aynen bizim ekmek gibi. Beğendim. Bundan bir tane Türkiye'ye açmak lazım. Kahvesi de çok güzel. Şimdi ben bir enerji alayım. Sonra sokakları beraber keşfederiz. Sizi de iyi gezdiriyorum dünyayı, değil mi? Şimdi yeni bir şey öğrendim öğle yemeğimi yerken. Bu gördüğünüz arka plandaki detaylardaki binaların hiçbirinin muadili Birleşik Krallık'ta yokmuş. 1600'lü yıllarda yandıktan sonra önlem olsun diye aşağıya betondan, üstünü de böyle ağaçtan yapmışlar. Birçok yer kül olmuş. Ve bu şekilde, hani dedim ya, çok farklı, yani benzerini İsviçre'de falan görüyorsun, çünkü fark ettim onu. Buraya has, oldukça değerli binalarmış bunlar da. Sırf bu binaları görmek, şu atmosferi yaşamak için buraya gelip tatil yapar dolaşırlarmış, zaman geçirirlermiş. Arkadaşlar, size bir sürprizim var bu kış. Kanala hala abone olmayıp bildirimleri açmayanlara da selam olsun. Yine de sizleri de seviyorum. Çünkü bu kış Afrika yapıyoruz. Kemerleri bağlayın. Akıl almaz yerlere götüreceğim sizi. Hani dedim ya, ilk Londra gezime başlarken ben de biraz dinlenmek, keyif alarak sakin yerler gezmek istiyorum. Adrenaline biraz özlemek istiyorum demiştim. O yüzden Avrupa'ya gelmiştim. Ama güzel haberler oldu. Yakında enteresan, ilginç kabileler, Afrika'nın zor pazarları, marketleri, deneyim odaklı seyahatler, hepsini izleyeceksiniz. Yani bu sene şu an 102. ülkem. Yani 120'leri falan görürüz diye umut ediyorum. Sizler de ekranlarınızın başında dünya turuma böyle her yerden ortak olursunuz. Bazen insanlar bana böyle bakıyor, salak salak bu ne yapıyor, konuşuyor diye, ama arkada haberleri yok. Yüz binlerce insanın beni izlediğine iyi ki varsınız. Seviyorum sizi. Gerçekten çok keyif alarak gezdiğim bir yer oldu Chester. Yani buradan Liverpool'a falan geçmek için, oradan İrlanda'ya gidelim diye geldik, ama hani size de gösterip böyle detayları görmeniz için durup vlog çekmeye karar vermiştim. İyi ki de çekmişim. Az önce çıktığım tepe vardı ya, hani kemerdi. O kemerden işte bu kentin iki yakasını görebiliyorsunuz. East ve West olmak üzere iki tane yol var. Burayla ilgili bir şey daha söyleyeceğim size. Bu gezimin bütün detaylarını yine açıklamaya bırakacağım. İngiltere'de neler yapabilirsiniz, gezi vlog yazılarım, otel önerilerime kadar açıklamadan bakın. Ona göre plan yapın. Çünkü ben bunların hepsini zaten bildiğim için sizlere orada gezi rehberleri de aktarıyorum. İzleyenler için ayrı, ama buraya gelip gezelim diyenler için ayrı içerikler üretiyorum. O yüzden açıklama sizin gezilerinizde oldukça yardımcı olabilecek bağlantıları içeriyor efendim. Burada 3 kilometrelik surlar var. Surların etrafında da nehirler, kanallar var. Onun içerisinde caddelerde yürüyorsun. Bu kadar. Yani şurayı da görün, mutlaka görmeden dönmeyin diyeceğim şey çok az. Çünkü buranın güzelliği şu binaları görerek sokaklarda, caddelerde kaybolmak. Sokağın diğer yakasına geçtim. Şimdi şurada bir Bridge Street falan var. Yazıyor ya. Oralar da çok güzelmiş. Birazcık da Google'ladım. Şöyle dolaşalım. Çok güzel, çok beğendim. Yani gerçekten hani o Almanya, İsviçre, Avusturya'daki şu tasarımlar vardır. Hani binaların arasına ahşapları işlerler. İngiltere'de daha çok her şey tuğladan olduğu için ya da yeni nesil evler betonarme olduğu için bu örneklerini göremiyormuşsunuz. O yüzden çok da kıymetliymiş. Ve bunu hissederek söylüyorum arkadaşlar. Bence İngiltere'de kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri bu. Türkiye'ye paket tur satıyorlar. 7 gece 4 yıldızlı bed and breakfast otelde Manchester'dan 419 pound. Para değil. Başka var mı? Turkey 647'den düşmüş hatta. İnanılmaz. Ulan biz otel, uçak bileti alsak bu kadar para ödüyoruz normalde. Çok şaşırdım. Yani sen İngiltere'ye uçak bileti alsan zaten kaç yüz pound ödersin. Adam bir de bunu haftalık paket olarak satıyor. Çok uygun değil mi? Oo bak, fiyatlar nasıl fark etti. O güzel güzel koca koca evler 500 bin 600 bin pound'a düştü. Hatta 300 bin pound'a falan daireler var, görüyor musun? 285 bine var. Şurada koca bir ev, arazi dahil, 650 bin pound. Şu kocaman bir ev 450 bin pound. Londra'da 1+1'ler 1 milyon pound'dan başlıyordu, işte bunu söylüyorlardı. Size ilk bölümde bunu anlatmıştım. 3. bölümde de görmüş oldunuz farkı. Kemerin üstünden yürümeye başladım. Burada çünkü bir yerde büyük bir nehir görmüştüm. Orayı görmek istiyorum. Öyle ara sokaklara dağıldım, dondurmacıları falan geçerek. İnsanlar güzel bir hafta sonu keyfi yapıyorlar sanki. Dinleniyorlar. Günün tadını çıkarırlarken ben de nehri bulup bir görmek istiyorum.
Şu evler gerçek mi? İşte bakın bunu diyorum. Surun dışına çıkınca her şey tuğla olmaya başladı. Fark ettiniz mi? Bunu bu adamların mimarisindeki bütün ülkelerde de görebiliyorsun örnek olarak. Gittikleri yerlerde de bunları yapmışlar mesela. O sömürge altındaki, krallık altındaki başka ülkelerde de benzer şekilde hep mimariyi yapıyorlar. Bunu Avustralya'da da görüyorsun, Yeni Zelanda'da da görüyorsun, Latin Amerika ülkelerinde de görüyorsun. İngilizlerin standart yaptıkları tuğladan evler. Her şey yosun tutmuş. Bunun kralını Edinburgh'da göreceğiz. Asıl orada çıldıracaksınız yani. Zamanda yolculuk yapacağız resmen. O orta çağın bütün görsel güzelliğini size orada aktarmaya çalışacağım çekimler yaparak. Surların dışına gelince de sizi böyle bir meydan karşılıyor. Şöyle gidelim bakalım bu yol nereye çıkıyormuş. Böyle serseri mayın gibi gezmeyi çok seviyorum. Bak şehrin dışında da yine bu mimariyi koruyacak şekilde devam etmişler. Şurası bir diş doktoruna benziyor. Şu 3. kattaki yer. Alt katta keza öyle gibi. Aslında bunların bir tarihi olarak geride bıraktıkları eserleri yok. Neyi sattı mesela İngilizler yıllarca dünyayı? Stonehenge'i sattılar değil mi? Stonehenge de buraya çok yakın. İlk yapı olarak insanlığın yaptığı yapı diyorlardı ama sonra Göbekli Tepe bulununca 4000 sene daha eski olduğu fark edildi ve tarih kitaplarını yeniden yazmak zorunda kaldılar. O kadar yapı anlamında, tarih, kadimlik anlamında yani çok eski uygarlıklar burada olmadığı için ellerinde en değerlilerden bir tanesi böyle surların olduğu işte Romalılardan kalan eserler. Zaten 1000 yıl önce kurulmuş bir ülke olduğu için İngiltere o zamandan beri de yaptıkları şeyleri şehir planlaması anlamında korudukları için bugünlere gelmişler. Yani şeyi çok iyi öğrenmiş adamlar, düzen. Sistem belliyse herkes ona uyacak. Mesela burada kafana göre ben müteahhitlik yapayım, gideyim şurada ev yapayım, inşaat yapayım diye bir şey yok. İnsanlar derlermiş ki ben bu işin ustadı değilim ki. Gerekli yere başvururlarmış mesela. Belediyeden falan gidip izin almazlarmış yani. Kim yapacaksa devlet tarafından onaylı o yaparmış. İşte kentin etrafından akan nehirleri bu. Şuradaki köprüden de Old Town yani Eskişehir merkezine giriş yapabiliyorsun. Chester bitti. Sırada Liverpool var. Hadi bakalım 45 dakika yolculuk yapıp Liverpool kentine gidelim. Bir de şansıma bakın maç falan oluyormuş var ya tadından yenmez. Ve Liverpool'dan herkese merhabalar. Bakın nereye geldik. Anfield Road'dayım. Ama tabii ki maç yok. Sadece görmeye geldik. Buraya kadar gelmişken bu kentin 2 tane büyük futbol kulübü var. Liverpool ve Everton. Bunların aralarında bir kardeşlik bağı var. Aynı kentten. İlk Everton kuruluyor ve akabinde de Liverpool kuruluyor. Everton'ın sahasına sahip olan biri işte mülk sahibi çok afaki bir para istiyor. Kiralamıyor. Sonra bunlar da dava ediyorlar ve buradaki mahkeme insanları haklı buluyor. O da bunlara kızıyor diyor ki siz diyor buradaki Everton tepesinden ismini alıp bir takım kurdunuz. Ben de diyor size inatlıyor gideceğim diyor Liverpool adında bir takım kuracağım diyor. Çünkü kentin ismini vermek istiyor. Liverpool kentinin adını veriyor. Ve diyor ki sizin diyor renkleriniz siyah beyaz. Ben de diyor bayrağımızın rengi olan kırmızı beyazı kullanacağım diyor. Ve yaklaşık 100 küsur yıl önce başlayan bu ebedi rekabet aslında aynı zamanda bir aile rekabeti de oluyor. Çünkü İngiltere'deki futbol takımlarını tutan insanların babadan oğula, nesilden nesile aktarılan bir geleneği var. Neredeyse herkes yüzlerce yıl, onlarca yıl geçse de aynı takımı tutar. Aynı bölgedeki kombineden biletini alırmış. İşte Everton ve Liverpool için bu aynı şey geçerli değil. Çünkü ikisi de aynı kentten olduğu için birazcık da arkadaşçıl rekabet içinde oluyormuş. Çünkü mahalleler birbirine çok yakın olduğu için o mahallenin aynı insanları ve akrabaları, akranları farklı takım tutsalar da birbirlerinin aslında friendly yani arkadaşçıl rekabetini kabullenmişler. Ama mesela Manchester'da yaşıyorlarsa herkes Manchester futbol kulübünü desteklermiş. Böyle bir durum var. Sıra geldik. Şimdi buraya kadar gelmişken bunu söylemek lazım. Sonuçta bir futbol ekolü. Yani dünyanın en iyi ülkesindeyiz bu konuda. Futbol denince Premier Lig akla gelir ve şurada küçük bir anıt var. Şimdi İngiltere'den bakmayın siz hani şimdi maçlara gittiğinizde insanların o holiganlığı artık yok. Herkes oturmuş resmen çekirdek çitliyor gibi maçını izliyor. Ama bunun için ödedikleri çok ağır bedeller var. Mesela 80'lerde Juventus'la olan bir maçta 39 kişiyi öldürüyor buradaki holiganlar ve başbakan 5 sene boyunca buradaki İngiliz takım taraftarlarının
yurt dışına çıkışını yasaklıyor, bu yüzden maçlara göndermesini engelliyor. Aynı zamanda çok büyük bir olay daha oluyor. 89 yılında burada bir izdiham oluyor ve 96 kişi bu izdamda ölüyor. Hatta Liverpool Futbol Kulübü'nün şu ense kısmında 96 yazar. Oradaki ölen 96 kişinin adına. 97. kişi de geçen sene mi, bu sene ölüyor galiba. Artık bundan sonraki yeni formalarda da 97 yazacakmış şu alın kısımlarında. Bu bilgiyi de öyle her yerde bulamazsınız. Çünkü bizi burada gezdiren Sinan rehberim, hocam, bana böyle çok değerli bilgiler veriyor. İnanın bana, şu internette bulabileceğiniz bu coğrafyaya dair en bilgi dolu vlogları tek seferde izliyorsunuz muhtemelen. Tabii İngiltere vizesi aldığınız zaman maçlara da gitmek lazım. Bu sene gideceğim inşallah. Ama pek tabii ki Premier Lig'in kralı şampiyonluk anlamında Manchester. Liverpool 19. kupada kalmış. Aynı Fenerbahçe gibi yıllardır o lig kupayı daha alamıyor. Şampiyon olamıyorlar. Tabi benzetmeyi yapmıştı rehberim. O da Fenerbahçeliymiş, bizim gibiler demişti. Ama tabii ki ülkedeki en önemli 4 futbol kulübünden bir tanesi ve şu anda o mabetlerin, Anfield Road'un yanından yürümeye başladım bakın. You will never walk alone. Sonucu oluşan kargaşada hayatını kaybeden 96 kişi, 97.si listenin sağ tarafta en sonundaki Andrew Stanley Devine. Bu yıl öldü, yani geçen yıl öldü. Hillsborough'dan tam 35 yıl sonra, ama Hillsborough'da aldığı yaralardan dolayı işte o devam eden rahatsızlığına bağlı olarak öldüğü için de Hillsborough'un 97. kaybı olarak kabul edildi ve anıta da hemen adını yaptılar, işaretlediler, kazıdılar. Bak, sırf merakımdan girişteki şu Liverpool Store'a girdim bu arada. Şahane bir store yapmışlar. Böyle bir şeyin hani tarihini anlatınca kanıtlamak da lazım. Göstersene. 97. Ne yazık ki o kara lekeyi, o kadar ölen insanın anısını sırtlarında, omuzlarına taşımak için böyle bir 97 kişinin anısına bütün formaların üstüne de bu sene ölen kişiyle beraber ekliyorlarmış. Ben bunu bilmiyordum, bu sene öğrendim. Şimdi Liverpool rıhtımına geldim. Burası gördüğünüz gibi devasa bir rıhtım. İngiltere'yi İngiltere yapan şeyleri, yani güneş batmayan ülkeyi size 2. bölümde anlatmıştım. İşte dünyaya açıldıkları rıhtım da Körfez'de burası. Buradan Afrika'ya, akabinde Karayiplere çok büyük bir hat kuruyorlar ve o gemilerle, böyle yıllık takvimlerle bütün ticareti, aynı zamanda insan ticaretinde yapıyorlar. Burası da bilirsiniz Titanic filminin arkasında üretim yeri olarak, yani yer olarak Liverpool yazar ama aslında merkez projenin yapıldığı yer burası. Liverpool limanı ama gemi Belfast'ta üretiliyor. Planlanan da şu: buradan geminin normalde çıkıp Amerika'ya gidip geri gelip kutlamalar yapılarak aslında şenlik havasıyla dönmesini bekliyorlar ama pek tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor ve Titanic geriye dönemiyor. Buradan da İrlanda'ya gittiğimiz zaman onun detaylarını anlatacağım size. Kuzey İrlanda'da özellikle. Bu kordon bölgesinde müzeler var, alışveriş merkezleri var. Şöyle güzel eski binalar var. Hatta şunlar dönemin Avrupa'nın en yüksek binalarıymış. Böyle güzel bir yer aslında. Hava iyi olsa çok daha güzel görünürdü zaten. Bununla beraber size ilginç bir şey daha söyleyeyim mi? Beatles da Liverpool'dan çıkma ve o Beatles grubunun 60'ları sallayan o grubun heykeli bakın burada var. Gelip burada insanlar fotoğraf çektiriyorlar. O da meşhur pozları ama bu pozu Liverpool'da vermiyorlar, Londra'da veriyorlar aslında. Böyle onu temsilen de heykelini yapmışlar. Bayağı bir uzun fotoğraf sırası var. Bu arkadaşlar da fotoğraf çekiyor. Zaten Liverpool gezilecek, görülecek yer yok yani. Ay, İngiltere'ye gideyim de bir Liverpool'um geldi, gezeyim değil. Burası yaşanmak için insanların tercih ettiği bir sanayi kenti özünde. Şimdi ben size bu kadar her şeyi anlatıyorum. Kimden öğreniyorum? Sinan hocamdan. Sinan Ercan abimiz. Beraber geziyoruz. Avrupa Rüyası ile beraber İngiltere'deki Birleşik Krallık rehberimiz. Abi hayırlı olsun. Neredeyse artık vatandaşlık da alıyorsun. Teşekkür ederim. İnşallah bakalım. Şimdi şeyi çok merak ediyorum abi. Hani Türkiye'de yaşadın ya yıllarca. Evet. Şimdi geldin, bütün gemileri yaktınız. 7 yıldır İngiltere'desin. Bu ülkeyi araştırdın. Çok iyi biliyorsun. Evet. Başka yerlere de gidebilirdin.
Neden İngiltere oldu? Ve memnun musun şu ana kadar? Çok merak ediyorum bunu. Şimdi tabii yani cevapları o kadar kolay olmayan sorular bunlar. Ben bu soruya genelde şöyle cevaplıyorum. Hani memnun musun sorusunun benim için cevabı kesinlikle memnun değilim diyemem. Buraya çocuklar için gelmiştik. Yani çocuklar burada okusunlar diye gelmiştik. Biliyorsun ebeveyn olunca insan çocuklar mutluysa sen de mutlusun. Dolayısıyla onlar mutlu, biz de mutluyuz. Bir de çok Türk var İngiltere'de. 600 bin kadar demiştin değil mi? Evet, yaklaşık olarak 600-700 bin civarında deniyor. Ankara Anlaşması bitti ama özellikle önceden onlar hep Ankara Anlaşması'yla geliyorlardı. Şöyle bir çok eskiden beri 70'lerden 80'lerden beri gelen buraya bir gurbetçi grubu varmış. Bir de tabii ki 2000'lerden sonra benim de içinde olduğum Ankara Anlaşması ile gelenler oldu. Ben bir de şimdi videoda şey dedim abi. 2000 pound'a falan yaşıyor insanlar dedim. Sen bugün yolda da destekledin ya onu. Şöyle Yani şimdi genel olarak ortalama anlamında söyledim ama. şöyle hani 2000 pound'da o kadar kolay yaşanamayabilir ama Evet. kesinlikle yaşanamaz da denemez. Ama evliysen çocuk varsa 2000 pound'da yaşamak kolay değil. Ama Londra dışındaysan belki olabilir. Ama hani bizdeki gibi de meblağ olarak çok büyük meblağlar değil. Yani burada hani 3000-5000 pound arasında bir para aylık gelir. Uzamazsın, kısalmazsın ama hani sorunsuz yaşayabilirsin rahatlıkla. Şu ana kadar İngiltere'yi geziyoruz ya abi. Yani sence İngiltere'ye gelen birisi kaç gün tam anlamıyla gezerse şehir anlamında hani yaymaya kalksa kaç gün yeter? Tabii ki bir sürü yer var. Binlerce köy var gerekirse Tabii. ama ana hatlarıyla. Şöyle bir 2 hafta gezilirse burada yani layıkıyla olmasa bile büyük ölçüde çok yer gezilebilir. Ama baktığında sadece çok gezeyim ya da iyi gezeyim diyorsan Londra bile bir hafta alabilir. Değil mi? Ben çok beğendim Önemli ya. olan hani gittiğin yerden ne bekliyorsun, ne kadar geziyorsun. Bir şey daha çok sorular Instagram'da abi. Eğitim sistemi. Evet. Nasıl sence İngiltere'deki eğitim sistemi? Yani hem üniversite anlamında hem çocukların geleceği anlamında hani dünyadaki ilk 1000 üniversitenin 60-70 tanesi İngiltere'de zaten. Evet. İlla herkes Oxford'a gitmiyor. Daha ne üniversiteler var burada. Özellikle ekonomi konusunda çok iyi okullar var. Yani nasıl sence eğitim konusu? Şimdi bu sorular çok sıkıntılı sorular. Şöyle eminim altta yorumlarda bayağı bir hararetli yorumlaşmalar olacaktır. Çünkü bu iyisi, kötüsü hep bunlar göreceli kavramlar. Yani Ya şeffafız ya biz evet bu şöyle. konuda. Ben 40 yıl Türkiye'de yaşadım. Hayatımın son 5-6 yılında burada yaşıyorum. Dolayısıyla hani Türkiye ile burayı rahatlıkla kıyaslayabilecek donelere fazlasıyla sahibim. Rehbersin, birçok yerini Rehberim, biliyorsun. bütün temel eğitimimi Türkiye'de aldım. Hani kıyasladığımda özellikle temel eğitim anlamında buranın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve bu kadar kozmopolit bir ülkede değil mi? Nasıl bu dengeyi sağlamışlar? Yani hayran olması değil mi bu konuda? Yani Valla İngilizler sistem insanları. Yani sisteme inanıyorlar, sistemi kurmuşlar, sistem işliyor. Bu yüzyıllara dayanan bir şey. İşte bir sürü tabii ki bunun şeyi var yani. harmoniyi çok iyi çözüyorlar. Tabii yani bu işte emperyal bir geçmişleri var. Kozmopolit yapıları aslında 19. yüzyıldan itibaren zaten yavaş yavaş oluşmaya başlamış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da o savaşla yıkılmış olan hani bütün Avrupa biliyorsun böyle bir kalkınma hamlesi yaptı. İngiltere'nin işi belki biraz daha kolaydı. Çünkü arka bahçesi denebilecek üzerinde güneş batmayan imparatorluk oldukları dönemden pek çok ülkenin halkı da buraya gelmek istiyordu. Hani onlarla bu ekonomik kalkınmayı başarıyla gerçekleştirmişler gibi duruyor. Hatta sen şey demiştin ya, sizin mahalle Türk mahallesiydi. Hocanız mı? O çocukların okulda bir Türk hoca mı vardı? Bir şey vardı. Neydi o? Yani Bir şey talep ettiğinizde mesela yapıyorlar mıydı? Tabii yani burada şöyle bir şey var. Burada her türlü resmi kaydı alırken, resmi kaydolurken yani belediyeye kaydolurken, hastaneye kaydolurken, okula kaydolurken sürekli doneler alıyorlar. Yani istatistikler alıyorlar. Mesela kendini ne olarak tanımlıyorsun? Evde hangi dili kullanıyorsun? Etnisiten nedir? Falan gibi şeyler. Hatta böyle ten rengi bile yani black, işte efendim siyah, beyaz, sarı, Asyalı, Gypsy, Irish Traveler Buna göre böyle. tutuyor. Mahalle mahalle biliyor, bizde değil mi? bazen bu kötü algılanır. Hani Irkçı işlemek gibi, böyle değil mi? gibi. Evet. Ama burada bunlar üzerinden doneler geliştiriliyor ve ona göre de devlet bazı noktalarda sunacağı hizmetlerde buna uygun stratejiler geliştirebiliyor. Yani mesela bizim mahallemizde Türkler çok fazla. O zaman ne bileyim hani öylesine farazi örnekliyorum. Şimdi mahallemden birisi izleyip de abi bizde öyle değil diyebilir. Öylesine söylüyorum. Ve yaşadıklarınızı Demek istediğim söyleyebilirsiniz tabii ya. demek istediğim şu. Yani mesela belediyeye gittiğinde Türkçe hizmet bulabilme şansın olabiliyor. Ya da GP yani sağlık ocağına gittiğinde oradaki bilgisayardaki
oradaki menüde Türkçe olabiliyor ya da okullarda after school club'lar var. Yani okuldan sonra çocukların işte haftada 1 ya da 2 saat yanılmıyorsam kalabildikleri ayrıca bir kulüpler var. Orada eğer okulda ve bölgede yeterince Türk çocuk varsa Türkçe dersi de konulabiliyor. O zaman bizim eğitim ateşeliğimizde hani okulla diyaloğa geçiyor ve bir Türk öğretmen gönderiliyor ve çocuklar Türkçe de öğrenebiliyorlar. Yani şey demiyor değil mi? Yani benim kurallarım net budur. Benim kurallarıma ya uyarsın, yani deveye gidersin ya bu diyardan gidersin, olayı yok. Yani sizi bunu yaparken bölgesel olarak da dikkate alıp çoğunluk yaşayan oradaki çoğunluğa göre yardımcı olmaya çalışıyorlar. Şöyle, ülkenin bir ana kuralı var. O dediğin orada. Yani benim kuralım bu diyor. Buna uymak zorundasın diyor. Ama bunu derken de tamamen böyle göçmenliğe entegre bir toplum ve göçmenliğe entegre bir devlet aygıtı olduğu için de hani insanların hani kendilerini var edebilecekleri, o kendi geçmişten getirdikleri kültürlerini ya da alışkanlıklarını yaşatabilecekleri mekanizmaları da geliştiriyorlar. Direkt kesmiyor yani. Desteklemek istiyor. Kesinlikle. Yani, güzel. Çok ben bunları dinlediğim için sana sormak istedim. Şu an aklıma geldi. Teşekkür ederiz. rica ederim. Tabii hani çok subjektif konular. Yok yani kişiden kişiye göre sonuçta değişebilir. sizin yaşadığınız deneyime göre yorumladınız. Yani Eyvallah. bunda bir tabii ki öyle. Herkes kendi hikayesini yaşıyor. Kesinlikle. Kendi gördüklerini anlatıyor. O yüzden YouTube'da da değerli olan şey bu abi. Tarafsız bir şekilde yaşananı anlatmak. Aynen öyle. Teşekkür ederiz Sinan hocama. Eyvallah. Otelde biraz dinlendim. Hava da burada çok soğuk olduğu için yemek yemeyi de unuttum. Hazır durayım, hem yemek yiyeyim hem dışarıyı gezeyim. Avrupa Rüyası'ndan Salih'le ilerleyen günlerde zaten sohbet edeceğiz. Bir yemek yiyoruz ya şu an artık. Şöyle bir porsiyon et söyledim. O da bir T-bone gibi bir şey söyledi. Saat 11'i geçtiği için buna şükrediyoruz çünkü her yer kapalı. Yemeği yiyeceğiz. Sonra sizi buradaki Barlar Sokağı'na götüreceğim. Şu an çok hareketli bir Liverpool akşamı bizi bekliyor. Çok takılmayız, yarım tur var çünkü. Ama en azından gelmişken görürüz. Liverpool yaşayan bir kent. Böyle bir dünya bar, pub, mekan var. Gençler önce burada demleniyorlar. Sonra klaplara akıyorlar. Burası Beatles'ın çıktığı bar. Ha burasıymış. Bak hatta heykeli var. İşte bu sokakta barlarıyla ünlü Cavern diye yazılan bir bölge. Cavern diye mi okunuyor neyse. Oo millet buradaymış baksana. Hafta içi bile böyle. O kadar soğuktu ki dışarısı bugün, yani gerçekten dondum ve hiç eğlence kafasında değilim çünkü yarın İrlanda'ya geçeceğim artık. Bir sonraki bölümde de İrlanda'yı sizlere aktarmak istiyorum. Akabinde Kuzey İrlanda'ya gideceğiz, sonra İskoçya'ya. Hepsini böyle bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoya yine beğenip yorum yazmayı unutmayın. Böyle dünya turumun her karesini sizlerle paylaşıyor olacağım. Özellikle Afrika için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım, şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.